Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, kabartmalı, yapımı kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle az ince bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 olması gerekiyor. Bakın her model 5 ilmekten oluşuyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye devam edeceksiniz. En sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Evet, ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. 22 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben şöyle bu parçamda bir ters bir düz lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Model lastik istiyor. Lastik yapmazsanız modelde kıvrılma olur. İstediğiniz hoşunuza giden lastikle başlayabilirsiniz bu modeli. Ben şöyle bir ters bir düz. Şöyle lastiğimi tamamlayıp geliyorum. Evet, lastiği tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Siz de lastiğinizi tamamladıysanız lastiğin ön yüzünden birinci sıra ön yüzünde yani ilmeklerimizin tamamını düz örelim. Evet, şu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben terslerimi bu şekilde yapıyorum. Siz eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Benimki de tamamen el alışkanlığı. Ama bu şekilde de yaparsanız örgünüz daha düzgün oluyor. İlmekler şöyle ön yüzünde çok düzgün duruyor. Özellikle düz örgüde belli oluyor örgünün düzgün olup olmadığı. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem yine ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Evet, şöyle sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum ama aralarda birer tane artırma yapacağız. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek artırma yaparak devam ediyorum.
Bu artırmalarımızı ön yüzünde bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Şöyle. Bir sonraki sırada göstereceğim. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz ama aralarda birer tane artırma yaparak. Evet, sıramı tamamladım. Bakın ilmek sayımız 2 katına çıktı. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem kenar ilmeğinden sonra 5 ilmeği sağ şişime alacağım. Bakın sıradaki ilmeğimi aldım. Aradaki artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. Beş ilmeği bu şekilde almış oldum. Kenar ilmeğinden hariç 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği aldım. Bunları şöyle topladım. Sol şişime. Bir kez düz ördüm. Şöyle tellendirmeden alayım ipimi. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha bir artırma yaptım. Daha sonra düz ördüm. Bir artırma yaptım. Düz ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım burada. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeklerimizde ne artma oldu ne eksilme oldu. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardık. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 5 ilmeği şöyle alarak artırmayı bırakıyorum. Evet, bakın. Daha sonra bu 5 ilmeği topladım. Sol şişime geçirdim. Bir kez düz örelim şöyle. Daha sonra bir artırma, bir kez daha ördüm. Bir artırma, bir kez daha ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Aynısını tekrar ediyoruz. Evet, şöyle 5 ilmeğim var. Boylarını uzattım. Artırmaları bırakarak bunları topladım. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. Şöyle bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. 5 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Şöyle aradaki artırmaları bırakarak aldım ilmeklerimi. Bunları sol şişime geçirdim. Topladım sol şişimde. Bir kez düz ördüm. Şöyle hepsini bir alarak düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. Burada 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bakın beşer beşer ilmeklerim. 6. sıra arka yüzüne geçince kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi tek tek ters örüyorum. Şu şekilde. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Son sıramız. Modeli bir kez kurduk. Model 6 sıradan oluşuyor. Model böyle devam edecek. Kaydırma yok modelde. İkinci model kurulumunda aynı şekilde yapacağız. Modele devam edeceğiz. Evet.
Şöyle sıramı tamamladım. Ben kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, bakın arkadan görüntüsü böyle. Modelimizin önden de görüntüsü şu şekilde oldu. Tabii ki model ilerledikçe daha da güzel görünecek. Evet. İkinci model kurulumuna gelince şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edilecek. Daha fazla uzatmama gerek yok. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. Bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Bir parça da daha önce hazırladım. Burada da hazır lastik uyguladım. Hazır lastikte arkadaşlar ön yüzünde ters ilmeği örüyoruz. Ön yüzünde ters ilmeği öreceğiz. Düz ilmeği örmeden alacağız. Arka yüzüne geçince her ikisini de örerek devam edeceğiz. O şekilde yaparsak çok güzel bir görüntüsü oluyor şöyle. Evet, modelin ilerlemiş hali de böyle. Bakın gayet düzgün, şöyle güzel bir görüntüsü olan modellerden. Bunu ince iple daha zarif duruyor. Yani kalın ipler de yapabilirsiniz ama ince iplerle model daha da zarif duruyor şöyle gördüğünüz gibi. Bu modeli istediğiniz örgü projelerinizde kullanabilirsiniz. Kalın iplerle bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İnce iplerle etol şal yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle çocuk bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.